Herkese merhaba, Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Bu felsefi yolculuklarımıza devam edebilmemiz için eğer hala abone değilseniz şimdi tam sırası derim. Bugün gerçekten de aklımızı kurcalayan, belki de çağımızın en temel sorularından birine dalıyoruz. Hani deriz ya, bütün yollar aynı yere mi çıkar diye. İşte bunu dinler için soracağız. Birbirine taban tabana zıt gibi görünen o kadar çok din var ki, bunların hepsi aslında tek bir hakikatin farklı yüzleri olabilir mi? Bu devasa sorunun izini, 20. yüzyılın en sarsıcı metafizikçilerinden biri olan Frithjof Schoon'un başyapıtı Dinlerin Aşkın Birliği ile süreceğiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden konunun tam kalbine inelim. Karşımızda yüzyıllardır çözülememiş gibi duran bir bulmaca var. Düşünsenize, dünya üzerinde her biri nihai gerçek benim diyen sayısız din var. Hristiyanlık, İslam, Budizm, Hinduizm, her biri kendine ası dogmalar, ritüeller, bambaşka yollar sunuyor. Peki ama bu nasıl olabilir ki? Yani eğer hakikat dediğimiz şey bir ve tekse, nasıl olur da bu kadar çok hem de birbiriyle çelişiyor gibi görünen hakikat ortaya çıkabilir? Bu aklın sınırlarını zorlayan bir soru değil mi? İşte bu durum, yani her dinin mutlak olduğunu iddia etmesi aslında bir problem, bir kusur değil. Tam tersine bu, yüzyıllardır en büyük düşünürleri, maneviyat yolcularını meşgul eden çok ama çok derin bir entelektüel ve ruhani mesele. Yani olay, basitçe birini seçip bu doğru, diğerleri yanlış demekten çok daha öte bir anlayış seviyesi gerektiriyor. Şimdi bir düşünelim, biz genelde dinleri nasıl hayal ederiz zihnimizde? Sanki hepsi gökyüzüne, Tanrı'ya ya da nihai gerçekliğe uzanan ayrı ayrı birbirine paralel dikey yollar gibidir, değil mi? Bu bakış açısına göre eğer siz bir yolda yürüyorsanız aynı anda diğerinde olamazsınız. Yollar birbirini dışlar. Aralarında temel, aşılamaz bir ayrım vardır. İşte bu hepimizin aşina olduğu standart görüş. İşte tam bu noktada Frithjof Schoon sahneye çıkıyor ve bu asırlık bulmacayı çözmek için gerçekten radikal, hatta devrimci bir bakış açısı getiriyor. Schoon diyor ki, mesele dikey çizgilerde değil. Mesele bütün bu dikey çizgileri kesen tek bir yatay çizgide. İşte bu yatay çizgi, dini çeşitlilik bilmecesini açan o sihirli anahtar gibi. İşte Schoon'un tezinin o meşhur evreka anı tam da burası. Asıl ayrım, diyor Schoon, dinlerin arasında değil, her bir dinin kendi içindedir. Şimdi gözünüzde canlandırın. Bütün dinleri ortadan ikiye bölen, enlemesine kesen tek bir yatay çizgi var. Ve bu çizgi her bir dini geleneği iki farklı boyuta, iki farklı aleme ayırıyor. Bütün sır burada gizli. Peki nedir bu iki alem? Şu an bunlara egzoterik ve ezoterik diyor. Egzoterik, yani dışsal olan, dinin hepimizin gördüğü yüzü. Nedir bunlar? Dogmalar, ahlak kuralları, o bildiğimiz ritüeller. Yani herkesin erişebildiği dinin kolektif, toplumsal yönü. Ezoterik, yani içsel olan ise dinin kalbi, özü. Metafiziksel hakikatlerin, evrensel gerçeklerin ve saf sezginin bulunduğu yer. Unutmayın, bu iki kavram Schoon'un bütün argümanının temel taşı. Peki tamam da bu iki boyut tam olarak ne anlama geliyor, ne işe yarıyorlar? Şimdi gelin dinin bu iki farklı yüzünü, yani dışsal formu ile içsel özünü biraz daha derinlemesine inceleyelim. Çünkü inanın bana, bu ayrımı anladığımız an o büyük birliği görmeye başlayacağız. Önce egzoterizmden başlayalım. Bu boyut, dinin toplumsal ve ahlaki iskeleti aslında. Temel amacı ne? Bireysel ruhun kurtuluşu. Yani belirli kurallara, dogmalara, yasalara bağlı kalarak geniş kitlelere manevi bir yol haritası, bir yapı sunmak. Ve şu ona göre bu çok önemli. Egzoterizm kendi seviyesinde kesinlikle meşru ve gerekli. Neden? Çünkü bireyin en temel çıkarına, yani o ebedi kurtuluş arayışına hizmet ediyor. Ezoterizm ise bambaşka bir arayış. Buradaki amaç artık kurtuluş değil, doğrudan bilgi. Ama nasıl bir bilgi? Mutlak hakikat ile aracısız, doğrudan bir birleşme. Antiklerin ginozis dediği şey. Bu yol artık belli dini formların, yani o dış kabukların ötesine geçmeyi ve hepsinin işaret ettiği o tek, evrensel, metafiziksel öze ulaşmayı hedefler. Yani bu bir inanma meselesi değil, doğrudan bir görme, bir kavrama meselesi. İyi de insan bu içsel bilgiye nasıl ulaşır ki? Schoon bu sorunun cevabını büyük mistik Meister Eckhart'ın şu sarsıcı sözünde buluyor. Bakın, burada bahsedilen akıl ya da Schoon'un kullandığı tabirle entellekt, bizim o her gün kullandığımız hesap kitap yapan rasyonel zihnimiz değil. Hayır. Bu ruhumuzun en derinliklerindeki o yaratılmamış ilahi kıvılcım, tanrısal bir parça. İşte ezoterik bilgiye mantık yürüterek, akıl oyunlarıyla falan değil, içimizdeki bu öze doğrudan temas ederek adeta bir şimşek çakması gibi bir sezgiyle ulaşılıyor.
Peki bu iki boyut, egzoterik form ve ezoterik öz, birbirine düşman mı, birbirinden tamamen kopuk mu? Cevap net, hayır. Şimdi bu ikisinin aslında ne kadar farklı olsalar da nasıl temelden birbirine bağlı olduklarına, birbirini nasıl tamamladıklarına bakalım. Bu alıntı gerçekten de kilit bir noktaya parmak basıyor. Egzoterik yol, yani o dışsal form, bireysel kurtuluşu hedeflediği için kendi seviyesinde sonuna kadar meşru ve gerçektir. Bu çok önemli. Yani ezoterizm, egzoterizmi asla reddetmez, onu küçümsemez. Tam tersine onun ne kadar gerekli olduğunu, ne işe yaradığını anlar. Hatta onu çoğunluk için manevi bir çerçeve sunan ilahi bir lütuf olarak görür. Peki neden bu kadar gerekli bu dini formlar? Neden hadi hepimiz sadece öze odaklanalım diyemiyoruz? Birincisi, bütün bir medeniyetin temelini oluşturuyorlar. İkincisi, o soyut, aşkın hakikatleri hepimizin anlayabileceği sembollere, dogmalara dökerek somutlaştırıyorlar. Ve işte en can alıcı nokta. Onların o sınırlı gibi görünen yapısı aslında bir kusur değil, tam tersine güçlerinin kaynağı. Bir yolun belirli olması, net olması, ona odaklanmayı ve o yolda yürümeyi mümkün kılıyor. Herkese açık bir kapı sunuyor. Ezoterik bakış açısı da tam olarak bunu söylüyor işte. Meister Eckhart'ın bu harika metaforu durumu mükemmel özetliyor. Dış form, yani dinin kuralları, ritüelleri bir kabuk gibidir. İçindeki çekirdekse o evrensel hakikattır. Kabuk, çekirdeği hem korur hem de saklar. Ama çekirdeğe ulaşmak için ne yapmak lazım? Kabuğu kırmak lazım. Yalnız bu kırmak, formu yok etmek, onu çöpe atmak anlamına gelmiyor, hayır. Onu aşmak, onun içine nüfuz edip özüne ulaşmak anlamına geliyor. Evet, sanırım artık bütün parçalar yerli yerine oturdu. Şimdi gelin tüm bu kavramları birleştirelim ve şu onun bize gösterdiği o muhteşem büyük resme, o aşkın birliğe bakalım. Çeşitlilik ve birlik, form ve öz. Bütün bunlar nasıl oluyor da bir araya gelebiliyor? Şu onun belki de en meşhur metaforu tam da bu soruyu cevaplıyor. Diyor ki, hakikat tek, saf, renksiz bir ışık gibidir. Farklı dinler ise bu ışığın önüne konmuş farklı renklerdeki camlar gibidir. Mesela Hristiyanlık kırmızı bir cam, İslam yeşil bir cam, Budizm mavi bir cam. Biz dışarıdan baktığımızda ne görürüz? Kırmızı, yeşil, mavi. Farklı renkler görürüz ve bu renkler birbirini dışlar gibi görünür. Ama hepsinin arkasındaki ışık aynı, tek ve renksizdir. Peki tüm bu analizden çıkarmamız gereken kilit ders ne o zaman? Şu: birlik, dinlerin özünde, o ezoterik metafiziksel çekirdeğinde. Çeşitlilik ise dış formlarda, o egzoterik kabukta. Ve bu çeşitlilik de kesinlikle gerekli ve meşru. En önemlisi, biri diğerini ortadan kaldırmıyor, geçersiz kılmıyor. İşte bu yüzden Şuon bu birliğe aşkın bir birlik diyor. Çünkü bu birlik formları yok ederek değil, onların üstünde daha yüksek bir düzlemde var oluyor. Tıpkı o farklı renklerin aslında tek bir ışığın farklı kırılmaları olduğu gerçeği gibi. Ve ben de sizi Şuan'ın bize sunduğu bu bütün perspektifi özetleyen, üzerinde düşünmeye değer son bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hakikat, hepimizin sıraya girip tek bir kapıdan geçmek zorunda olduğu bir varış noktası mı, yoksa hepimizin aynı sonsuz manzarayı izlediği, sadece farklı farklı pencerelerden baktığı bir durum mudur? Bu soru üzerine biraz düşünelim derim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.